Bitcoin 62.300'den yeniden toparlandı ancak şimdi asıl karar bölgesine yaklaşıyor. 64.000 çevresinden yeni bir geri çekilme gelecek mi? Yoksa kısa vadeli yükseliş yapısı devam mı edecek? Bunu konuşmaya çalışacağız arkadaşlar bu videoda ve özellikle bu yükselişin sebebinin ne olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada dünkü yapmış olduğumuz analizde aslında şunu söylemiştik. Bu bölümden evet aşağı yönlü direkt bir hareket gelebilir ama asıl şuradaki yeni bir yapıyla yükselişi görüp 64.000'lerden gelecek düzeltme bizim için daha uygundur demiştik arkadaşlar ve aslında bu çıkışı şuradaki yapıyla beraber dün gece gelen düzeltme arkasından gelen sert çıkışla beraber bu bölgelere doğru yaklaşan bir Bitcoin görme ihtimalimiz yüksek ve buradaki alacağı redle beraber kendine biraz alan açtığını düşünüyorum short için ve bu bölümden daha sert bir şekilde aşağı yönlü bir hareket bitirme olasılığı var. Benim beklentim bu yönlü hareket edecek. Peki beklemediğimiz yön nasıl olabilir? Burada arkadaşlar fiyatın tekrardan 66.200'leri 66.300'leri kazanması. Yani burada direkt sert bir atakla buraları komple kırıp buralardaki duran hareket sonrası yeni temponun başlama ihtimali var. Ama bu benim beklentim değil. Normal olarak burada 64.500-64.600 bölgesinden fiyatın tekrardan red yemesini bekliyorum. Bunun sebebi arkadaşlar petroldeki bizim de beklemiş olduğumuz kısa vadeli bir düşüş hareketi. Petrole kısaca bir bakalım. Bakın arkadaşlar cuma günkü yayında aslında bu bölümden tekrardan yukarı gelen bir yapı. Burada ekstrasını da anlattık ama bu bölümden bu şekilde bir düşüş beklediğimizden bahsettik. Ve yaklaşık 88 dolar civarında 89 dolar civarında olan petrolün buradan tekrardan düşmesini bekliyorduk. Nereye kadar? 72'lere kadar. Şu an ilk düşüş temposu geldi. Hafta sonu geldi arkadaşlar bu hareket. Hafta içi gelmesi beklenirdi. O yüzden buradaki gelen bu düşüş hareketiyle piyasa kısa vadede bir ufak yükseliş hareketi yaşadı ama buradaki bu düşüş yapısı arkadaşlar tekrardan yükselmesi gerekecektir. O yüzden buradaki bu yükseliş yapısıyla beraber yani kısa vadede göreceğimiz yapının tekrardan buradan yeni bir yükseliş kısa veya uzun ardından düşmesi uygun olacağı için piyasalarda bugünkü görünen pozitif hareketler biraz daha yatay ve negatif yönlü hareketine devam edecek diye düşünüyorum. Petroldeki bu beklemiş olduğumuz yaklaşık olarak düşüşün de hemen hemen %10'luk bölümünü almış bulunmaktayız arkadaşlar. Ve bu bölümden oluşacak yeni yapıyla beraber tekrardan bir düzeltme gelmesini bekliyorum. O yüzden piyasadaki Bitcoin özellikle ve Amerikan hisseleri biraz daha hafif bugünkü verdikleri bu hızlı hareketi tekrardan geri vereceklerdir diye düşünüyorum. Bu sebeple arkadaşlar yani yukarı yönlü giden şu anki Bitcoin hareketinin aslında yeniden kısa vade bir düzeltme hareketiyle aşağı yönlü gelip ana destek alan olan bu bölgeye temas etmesini bekleyeceğim. Bu bölge benim için çok önemli. Buradaki vereceği karar aslında yeni temponun 72'ler mi yoksa 55'ler mi olacağını gösterecek. Benim tempom arkadaşlar buradan destek alarak fiyatın yukarı yönlü ivmelenmesi ve buradaki bu bölgedeki destek bölgelerine temasın gelmesi benim için çok önemli olacak. Sizlerle de bu videoda tekrardan bunları güncelleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi geçelim Ethereum'a. Bakın Ethereum'da da aslında dünkü yapmış olduğumuz yayında şunu söyledik. Hani buradan böyle bir çıkış gelebilir. Evet hala 1940'ların denenme ihtimali var. Pozitif bir hareket görebiliriz ama bu çıkan hareketler sonunda tekrardan bizim 1670, 1730 bu bölgelerin içine doğru gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu yapı aslında sağlıklı olması gereken bir yapı. Yani çıkış için aslında şuradaki düzeltme hareketinin sağlıklı olduğunu söyleyebilirim ve buradaki düzeltme periyodunun içinde gelen bu hareketlerle beraber tekrardan Ethereum'un da bu bölümlerden ivmelenmesini bekliyorum. Tabi buralar artık karar merkezi olan noktalar olduğu için buradaki gelen hızlı bir volatilite ekstra bir sert salınım yaratırsa yani örnek verelim şuradaki düzeltmeyi buradan olması gerektiğini düşünüyoruz ama gerekli hacmi, gerekli çıkışı sağlayamadığımız takdirde daha derin bir aşağıya tempo görüyoruz. Yani benzer bir durum söz konusu olacaksa eğer bizim için buradaki bu düşüş yapısı yani bizim beklediğimiz ana destek alanına doğru bu şekilde gelmesi ve çıkış hareketinin ivmelenmesi gerekiyor arkadaşlar. Yoksa aşağıdaki destek periyodumuz bizim için burada 1394 ve 1266 aralığına doğru tekrardan geri çekilmeye başlar. Buradaki karar yapısını ve gelecek hacmi görmeye çalışacağız. Buraya kadar ben düşüşün hala devam etmesi gerektiğini
düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak XRP'ye bakacağız. Şimdi dünkü konuşmamız da şuydu. Buradaki çıkıştan sonra tekrardan yeni bir düzeltme bekliyoruz ve buradaki hemen hemen 1 dolar civarı ve burada ekstra gelebilecek bir hareketle de 95 centlere kadar, 94 centlere kadar bir düşüşü uygun görüyorum ve arkasından tekrardan XRP'nin yükseliş temposunu kısa vadede olsa vermesi gerektiği kanaatindeyim. Bizim için arkadaşlar bu çıkışlar döndü demek olmayacak. O yüzden bunu bir sonraki canlı yayında daha net anlatmaya çalışacağım. Bu bölgelerdeki kısa vade gelen bu sert geri çekilmeler sonrası bunlar artık tepki üretecektir arkadaşlar. O yüzden burada yaklaşık %35-40'lık bir yükseliş temposunu bekliyorum XRP'de. Tabi bu düşüşlerin tamamlanması lazım. Hala tamamlandı diyemiyorum arkadaşlar. Hala Bitcoin o desteğin içine girmedi. Ethereum girmedi. O yüzden bunlar da o desteğe gelene kadar Bitcoin ve Ethereum'la beraber XRP ve Solana'nın da aynı zamanda geri çekilmesi olabilir. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.